Ölümcül dans hastalığı. 1518 yılında o zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası olan Strasbourg şehrinde haftalarca süren bir salgın yaşandı. Bu bir dans salgınıydı. 400'den fazla kişi haftalarca kendilerini durdurmadan dans etti. Uyumadan, yemek yemeden, aralıksız süren dans esnasında yorgunluk, kalp krizi ve felç gibi sebeplerden birçok insan hayatını kaybetti. Toplu histeri olarak adlandırılabilecek bu olay 1 Temmuz günü Frau Toffey adında bir kadının sokaklarda çılgınca dans etmesiyle başladı. Ne duyulan bir müzik ne de kadının yüzünde bir neşe ifadesi vardı. Bir hafta boyunca tek başına şehirde dans ederek dolaşan kadına bir haftanın sonunda yavaş yavaş başkaları da katılmaya başladı. Kimsenin nedenini tam olarak açıklayamadığı bu olay sonunda 400'den fazla kişi dahil oldu. Bu hadiseler bazen öyle kasabalarla da sınırlı kalmıyor. Aynı anda birkaç ayrı şehirde birden başlayan bu toplu histeri farklı ülkelerde de gözlenilebiliyor. 7. yüzyıldan beri görülen bu hadiselerde tipik olarak bir grubun sebepsiz yere dans etmeye başlamasıyla start alıyor. Ardından hadisenin yaşandığı topluluktan katılımlarla çığ gibi büyüyor. Otoritelerin ellerini kollarını bağlayan bu garip fenomeni durdurmak için müzisyenler araya sokuluyor. Tabii bu girişim genellikle durumu daha da kötü hale getiriyor. Bu hadiselerin açıkça belgelenmiş olanlarından ilki 1020'li yıllarda Almanya'nın Bernburg şehrinde yaşanmıştı. Bir grup çiftçi sebepsiz yere çılgınlar gibi dans etmeye başlamış, şehir meydanındaki bir kilisede yapılan Noel duasını bozmuşlardı. Tabii dönemin ruhuna uygun olarak hadise şeytanın işi olarak görülmüş, dans edenlerin ruhlarının iblis tarafından ele geçirildiğine kanaat getirilmişti. Hadise çok büyük ölçekli olmadığı için göze batmamış ve zamanla unutulmuştu. 1237 yılında gözlemlenen bu hadisede de başrolde çocuklar vardı. Yine Almanya'da yaşanan olayda büyük bir grup çocuk neredeyse bilinçleri kapalı bir şekilde zıplayıp dans ederek Erfurt şehrinde komşu kasaba Arnstadt'a tabiri caizse karnavalları andıran bir geçit töreni düzeniyle yürümüştü. Olay o kadar garip ve ürkütücüydü ki kolektif bilinçlerde yer etmiş ve Fareli Köyün Kavalcısı masalına da ilham olmuştu. 25 Haziran 1374'te başlayan bu salgın en iyi belgelenmiş olan salgınlardan biriydi. Çünkü boyutları ülke sınırlarını aşmıştı. Yine sebepsiz yere bir grup insan dans etmeye başlamış, ardından yüzlercesi onlara katılmıştı. Danslara bu kez manastır rahipleri de katılmıştı. Kısa sürede Köln yakınlarındaki Flaman şehri, Utrecht, Fransız şehri Metz ve Strasbourg ve sonunda Lüksemburg'a kadar yayılan dans salgını can alıcı boyutlara ulaşmıştı. Dans etmekten yorgun düşüp ölenler rapor edilmişti. Olay 1375 ve 1376 yılına kadar artçı şoklarla devam etmişti. Kilise yaşanan bu hadiselere anlam veremiyor, herkes işin içinde ilahi bir dokunuş olduğunu düşünüyordu. Bu uzun süreli salgın bir görünüp bir kaybolarak 1381 yılına kadar sürmüştü. En iyi şekilde belgelenen ve bu yüzden de en bilinen salgın 1518'de o dönem Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarında bulunan Strasbourg'da başlamıştı. 4 gün boyunca aralıksız dans eden kadına bir hafta içinde 34 kişi katılmış, bir ay içinde bu sayı 400 dansçıya çıkmıştı. Dans edenlerin çoğu ya kalp krizinden ya da yorgunluktan ölmüştü. Aralıksız bir ayı aşkın bir süre boyunca devam eden bu salgın otoriteleri harekete geçirmişti. Manastırlar ve dönemin doktorları insanları durduramıyor, bazen onlar da bu dalgaya kapılıp dans etmeye başlıyorlardı. Soylular emirleri altındaki rençberlerin de bu salgına yakalanacağından korkarak astrologlara hatta büyücülere bile başvurmuş ancak bu derde bir deva bulunamamıştı. Doktorlar bu işin tek çaresinin hastaları kendi haline bırakmak hatta dans etmeye teşvik etmek olduğuna karar verdiler. Sonunda şehir otoriteleri pazar yerlerini, şehir meydanlarını halka dans için tahsis etmiş, hatta dansı teşvik etmek için müzisyenler bile tutulmuştu. Bazı dansçılar yardım almak için dans ederek manastırlara sığındılar. Sayısız ölümün ardından salgın bir anda kesildi. Ancak bu hadisenin neden veya nasıl ortaya çıktığını kimse cevaplayamadı. Benzer bir salgın 1536'da Basel'de yaşanmıştı. Sahnede yine çocuklar vardı. Bir grup çocuk sebepsiz yere dans etmeye başlamış,
ve şehirdeki herkesi korkutmuştu. Neyse ki bu salgın yayılmadan son buldu. 1551'de bir adam Saksonya'nın Anhalt şehrinde ölene kadar dans etmiş, kimse adamı durduramamıştı. Belgelenmiş son hadise 17. yüzyılın başında yaşandı. Bir doktor tarafından bildirilen hadisede bir grup kadının Aziz Vitos Şapeli'ni ziyaret ederek dans etmeye başladığı rapor ediliyordu. Kadınlar gece boyunca dans etmiş ve sonunda kendilerinden geçerek bayılmışlardı. Ardından dans salgınları bir anda kesildi ve 17. yüzyıldan günümüze kadar böylesine garip dans salgınları gözlemlenmedi. 17. yüzyıl, 21. yüzyıl cevap arayışları, bu mania derecesindeki dans salgınlarını inceleyen tarihçiler, ellerindeki bulgularla birbirinden bağımsız yaşanan hadiselerin belli bir karakteristiği olup olmadığını bulmaya çalışmış ve garip sonuçlar elde etmişlerdi. Dans salgınları genellikle tüm topluluğu etkileyen zorluk dönemlerinin ardından ortaya çıkıyordu. Küçük gruplarda başlayan bu salgınlar binlerce insanı içinde çekebiliyor ve bazen aylarca sürebiliyordu. Her ne kadar modern literatürde bu salgınların genellikle kadınları etkilediğine dair bir algı yaratılmış olsa da, kaynaklar incelendiğinde salgının erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesi etkisi altına aldığı anlaşılıyordu. Dans hadiselerinin karnaval veya dini kutlamalardaki gibi organize olarak yaratılmış olabileceği de olasılıklar arasında yer alsa da, tarihlerindeki tutarsızlıklar durumun böyle olmadığını işaret ediyordu. Farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından belgelenen olaylarda bu salgına kapılan insanların genellikle bilincinin kapalı olduğu ve kendilerini kontrol edemedikleri bildiriliyordu. Modern sosyal teorisyenler rapor edilen olaylarda dans eden insanların bir yerden diğerine yolculuk etmesinin bir çeşit karnaval kutlamasına dayandırılabileceğini savunuyordu. Bu gruba göre yabancı kasabalardan gelen karnaval grupları farklı giysileri ve tavırlarıyla ziyaret ettikleri şehirlerin etkisi altına alınıyor, bu hadiselerde otoriteler tarafından salgın olarak görünerek dramatize ediliyordu. Tabii bu savın geçersizliğini kaybettiği noktalar da vardı. Her hadise seyahat eden yabancı gruplar içermiyordu. Örneğin en büyük salgınlar yerel halk içinde uç vermişti. Günümüzde bazı düşünürler bu durumun baskıcı kilise rejimine karşı gelişmiş olan bir hareket olabileceğini ya da yasaklanmış pagan ayinlerinin bilinç üstüne çıkmış yansımaları olabileceğini söylüyorlar. Salgınlarda bazen ortalıkta çıplak gezinenler uzuvlarını kontrol edemeyerek garip hareketlerde bulunuyordu. İnsanlar hayvanlar gibi davranıyor, oradan oraya atlayarak, zıplayarak dolanıyorlardı. Çoğu kendini durduramıyor, bazıları kaburgaları kırılana, kalp krizi geçirene kadar dans ediyordu. Bu insanlar kendilerine katılmayı reddedenlere şiddet uyguluyor ve genellikle kırmızı renge karşı garip bir tepki veriyor. Dans edenlerin çığlıklar attıkları ve sanrılar gördükleri de rapor edilmişti. Bir teoriye göre dans salgınlarına arpa gibi tahıllarda görülen bir çeşit mantar yol açmış olabilirdi. Bu o yıl aynı ürünü hasat eden insanların aynı durumdan muzdarip oluşunu da açıklıyordu. Buradan hareketle küçük çaplı sadece aileleri ve bir mahalle sakinlerini kapsayan küçük dans mania hadiselerinin doğaya toplanan vahşi mantarların yol açmış olabileceği de söylenirdi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.